Videoya başlamadan önce sizlere kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Sevgili izleyici, biz içerik üreticilerinin ayakta kalabilmesi, sizlerin kanalımıza abone olması ve ürettiğimiz içeriklere yaptığınız yorumlar ve beğeniler sayesinde mümkün. İzlediğiniz videoları lütfen yorumsuz ve beğenisiz bırakmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açın ki yayınladığım yeni videolardan haberdar olun. Üstelik bu söylediklerimin hepsi tamamen ücretsiz. Hadi videoya geçelim. 27 Ocak 1959'da Sovyetler Birliği'nde 10 kişilik bir öğrenci ekibi Ural Dağları'nın kuzeyine bir keşif için yola koyuldu. Hedefleri Gora Otorten Dağı'na ulaşmaktı. Ancak yerel Mansice dilinde Ölüm Dağı anlamına gelen Kolat-Siyakıl Dağı'nın dondurucu yamaçlarının hırçınlığı nedeniyle hedeflerine asla ulaşamadılar. Olay, Kolat-Siyakıl Dağı'nın doğusunda bulunan ve bu olayın ardından grubun lideri olan Igor Alekseyevich Dyatlov'un soyadını alan Dyatlov geçidinde gerçekleşmiştir. Dağcı grubu tırmanışa hazırlanmak için 25 Ocak 1959 tarihinde İvdel'e vardılar. Buradan ise otobüs ile Vizhaye'ye devam ettiler. Tümü Yekaterinburg'daki Urallar Politeknik Enstitüsü öğrencisi, tecrübeli kayakçılar olan genç kadın ve erkeklerden yalnızca biri hayatta kalacaktı. 9'unun cesedi ücra bir dağın tepesinde, korkunç ve izah edilemeyen yaralarla bulundu. Bazıları yarı çıplaktı. İkisinin gözleri çıkarılmış, birinin de dili koparılmıştı. Dyatlov geçidi vakası olarak bilinen bu olay o günden beri birçok komplo teorisine yol açtı. Kayıp öğrenciler 23 Ocak 1959'da yataklı bir trenle yolculuklarına başlamıştı. Aralarında 8 erkek ve 2 kadın vardı. Biri hariç tamamı 20-24 yaş arasındaydı. En büyükleri olan 38 yaşındaki spor eğitmeni Semyon Zolotaryov 2. Dünya Savaşı'nda savaşmıştı. Gruptakiler son mektuplarını küçük bir yerleşim yeri olan Visay'daki postaneden gönderdi. Geceyi orada geçirdikten sonra bir kamyonla Tomrukçuların üs olarak kullandığı 41. Yerleşim adlı bir kamp alanına vardılar. O gece bir yatakta uyudukları son geceydi. Sonraki gün sırt çantalarını yüklenip vadide, bölgedeki yerli Mansi halkının avlanırken kullandığı patikaları takip ederek yürüdüler. Grup bir at arabası tutarak eşyalarını 15 mil kuzeyde terk edilmiş haldeki Kuzey 2 adlı madenci yerleşimine götürdü. Fakat yol içlerinden birinin geziyi yarıda bırakıp geri dönmesine neden olacak kadar zorluydu. Yudin'in siyatik sinirleri daha fazla yürümesine izin vermiyordu. Yudin eşyalarını grubun diğer üyelerine dağıtıp Visay'a geri döndü. Bu tuhaf tesadüf onun için aslında bir şans olmuştu. Hayatının kurtulacağını henüz bilmiyordu. Yudin gruptan ayrıldıktan sonra Ortorten Dağı'na doğru yola devam ettiler. 27 Ocak grubun son görüldüğü tarih oldu. Dağcıların geçiş güzergahları ve yolları arasındaki süreyi bilen Yuri Yudin, 9 kişilik ekibin 12 Şubat'ta Visay'a geri dönmesi gerektiğini biliyordu. Gezi planı dahilinde grubun spor kulübüne telgraf çekmesi gerekiyordu. Dyatlov, Yudin'e gecikme olabileceğini söylediği için bundan sonraki birkaç gün içinde grup için kimse endişelenmedi. Fakat zaman geçip gruptan hala haber alınamayınca ordu ve helikopter desteğiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 26 Şubat'ta kurtarma ekibi terk edilmiş ve parçalanarak kullanılamaz hale gelmiş çadırı buldu. Grup yerel dilde adı Ölüm Dağı olan Kolat-Siyakıl Dağı'nın doğusunda, ormanın bittiği ve karların dışında sadece birkaç küçük çam ağacı ve kayanın göründüğü bir bölgede kamp kurmuştu. Çadırları sığ bir çukura kurulmuştu. Grup bu çukuru rüzgardan korunmak için kazmış olmalıydı. 9 kişiye ait olduğu belirtilen ve sadece çorap, bazen de çıplak ayak ve tek bir ayakkabı izleri ormanlık alana yöneliyordu. 500 metre sonra ise izler karla örtülüyordu. Araştırmacılar çadır üzerinde yaptıkları incelemede çadırın içeriden yırtıldığını tespit ettiler. Çadırı bulan Mihail Sharavin, çadırın parçalandığını ve karla kaplı olduğunu, grubun eşyalarını ve ayakkabılarını burada bıraktığını anlatıyor. Devamında ise şöyle söylüyor. Bir çadır direği kar birikintisinden yukarı çıkıyordu. Kumaşın üzerinde bir el feneri duruyordu ve hala çalışır durumdaydı. Ertesi gün 27 Şubat'ta arama grubundakilerle birlikte ilk cesetleri bulduk. Bir sedir ağacına yaklaşırken 20 metre ötede kahverengi bir nokta gördüm. Ağacın sağ tarafındaydı. Yaklaştıkça orada 2 ceset olduğunu anladım. Elleri kırmızı kahverengi arası bir renge bürünmüştü. Cesetlerden biri Yura Doroshenko'ya aitti. Onun yanında ise Yuri Krivnishenko yatıyordu. Kendi parmak eklemlerinden bir kısmını ağzıyla parçalamıştı. 2 adam da iç çamaşırlarıylaydı. Ağaca daha yakın bir noktada bir kamp ateşi bulundu.
Sanki biri ağacın alt dallarına tırmanarak dalları yakacak olarak kullanmaya çalışmıştı. Sonra Igor bulundu. Üzerinde kıyafetleri vardı ama ayakkabıları yoktu. Yüzüstü yere yatmış, bir huş ağacı dalına sarılmıştı. Yakınlarında Zinayda Kolmogorova vardı ve cesedi can havliyle çadırın olduğu tepeye doğru geri tırmanmak ister gibi bir pozisyonda kalmıştı. Gövdesinin sağ tarafında uzunca bir kızarıklık vardı. Araştırmacılar sedir ağacı ile kamp arasında 3 ceset daha buldular. Igor Dyatlov, Zina Kolmogorova ve Rüstem Slobodin. Birbirlerinden 150 metre uzaklıkta bulunan bu gençlerin kampa giderken öldükleri düşünülüyor. Cesetler ağaçtan sırasıyla 300, 480 ve 630 metre uzaklıkta bulunuyor. Diğer 4 gencin cesedine ulaşmak ise 2 aydan fazla sürüyor. 4 Mayıs'ta sedir ağacından 75 metre uzaklıkta bulunan cesetler diğerlerinden daha iyi giyimli. Zolotaryov, Dubinina'nın kürklü montunu ve şapkasını, Dubinina ise ayağına Krivonishenko'nun yün pantolonunu giymişti. Bulunan ilk 5 ceset Yuri Krivonishenko, Yuri Doroshenko, Igor Dyatlov, Zina Kolmogorova ve Rüstem Slobodin'in hipotermi sonucu öldüğü belirtildi. Nikolay Brignol'un kafatası çatlamıştı. Alexander Kolevatov'un kulağının arkasında bir yara vardı ve boynu ters dönmüştü. Lyudmila Dubinina ve grubun en yaşlı üyesi Semyon Zolotaryov'un birden fazla kaburgası kırılmıştı. Zolotaryov'un kafatasının sağ tarafında açık bir yara vardı ve kemiği görünüyordu. Ortada korkunç bir detay daha vardı. İkisinin de gözleri çıkarılmıştı ve Lyudmila'nın dili yoktu. Cesetlerin üzerinde kahverengi bronzlaşmış lekeler olduğu tespit edildi. Grubun 50 kilometre uzağındaki diğer kayakçılar olay gecesinde kuzeyde garip turuncu küreler gördüklerini rapor ettiler. Bu tip raporlar 1959 yılında Ocak ayından Mart ayına kadar alındı. Olay gecesi grubun çektiği son fotoğrafın garip turuncu küreleri gösterdiği iddia edilmektedir. Neden öldüler? Öğrencilerin bedenlerinde garip yaralar bulunması nedeniyle kimse donarak öldüklerine inanmadı ve bu ölümlerin sorumlusunun kim olduğu sorgulanmaya başlandı. Ölümlerinden hemen sonra gözler bölgede yaşayan Mansi halkına çevrildi. Rusya'da yaşayan 45 yerli halktan biri olan Mansiler, yüzlerce yıl boyunca avlanarak, balık tutarak ve rengeyi çobanlığı yaparak hayatta kalmıştı. Bu olayın üzerine birçok Mansi yerlisi tutuklanarak sorgulanmışlardır. Yapılan incelemelerde başka bir insanın ayak izine rastlanmamış ve tutuklanan Mansi yerlileri serbest bırakılmışlardır. Bazı öğrencilerin kıyafetlerinde radyasyona rastlanılmıştı. Rus dağcılar acaba bir nükleer denemenin ortasında mı kalmışlardı? Çünkü nükleer patlamanın ardından oluşan sonik dalgada bu kırıkların oluşması normaldi. Fakat sadece 2 cesette bulunan bu kırıklar olayı aydınlatmaya yetmemiştir. Yetenekli ve profesyonel dağcıların gecenin karanlığında çadırdan kaçmalarının daha mantıklı bir sebebi olmalıydı. İster istemez çoğu kişinin aklına paranormal bir durum gelmiştir. Mansilerin o dağa ölüm dağı demelerinin bir sebebi olmalıydı. Dağcıların öldüğü gece gökyüzündeki tuhaf görüntüler ve dağdan gelen çığlıklar şüpheleri daha da arttırmıştı. Olay yeri adeta bir karantina alanı gibi kapatılmıştı. Olay yerinde bir de garip bir metal parçası bulunmuştu. Ayrıca gökyüzünde görünen turuncu kürelerin sebebinin daha sonra Ruslar tarafından yapılan R-7 Semyorkat roket denemesine ait olduğu belirtildi. Dağda bulunan fotoğraf makineleri ve kameraların Ruslar tarafından rehin alınması ortada bir gariplik olduğunu açıkça belli ediyordu. Dağcılar o bölgede görmemeleri gereken bir uygulama veya deneye mi tanık olmuşlardı? Rus hükümeti bunu kesinlikle yalanlamış fakat olay gecesinin resimleri ve videoları paylaşılmamıştı. Olayın cinayet şüphelerini arttıran başka bir detayı ise Rüstem Slobodin'in donma anındaki şekli olmuştu. Slobodin'in yanağı ve dudağı şişmiş ve darp edildiği şüphesini güçlendirmişti. Ayrıca Slobodin'in midesini tutarak sırtını dönmesi de darbe almaya devam ettiğini ve boğuşma izleri olduğunun düşüncesini güçlendirmişti. Fakat yapılan incelemelerde çevrede hiçbir ayak izine rastlanmamıştır. Bu da ne olduğuna dair soru işaretlerini artırmıştı. Olay yerinde 4 kamera bulunmuş, kaçan 9 dağcıdan sadece Semyon Zolotarev kamerasını yanına almış. Fakat kamera kayıtları kimseyle paylaşılmamıştı. Ayrıca grubun genel bir günlüğü olduğu gibi Yuri Doroshenko da özel bir günlük tutmuştu. Fakat incelemelerde bunlara ulaşılamamıştı. Olayla ilgili en önemli bilgi kaynağı ekipten ayrılan Yuri Yudin'dir. Yuri Yudin, arkadaşlarının ne kadar cesur olduklarını ve donarak ölecek kadar sıradan dağcılar olmadıklarını üstüne basa basa ifade etmişti. 1959'da soruşturmayı yürüten dosyanın eski savcısı Lev Ivanov ortaya ilginç belgeler çıkarmıştı. O dönemde adli tıp uzmanlarına danışıyor ve yaraların bir patlama dalgası sonucu oluşmuş gibi gözüktüğünü öğreniyor.
Fakat Ivanov bir anda dosyaya olan ilgisini kaybetmeye başlıyor ve üstlerinden gelen baskıyla soruşturmayı kapatmak zorunda kalıyor. Savcı Ivanov, dosyanın kapanmasının ardından Kazakistan Cumhuriyeti'ne bağlı küçük bir kente gönderiliyor ve konuşma cesaretini yalnızca Sovyetler Birliği çöktükten sonra buluyor. 1990'da Ivanov bir gazeteye verdiği söyleşide otopsi sonuçlarının kendisini çok şaşırttığını ve bölgede o dönemde gökyüzünden inen ateş toplarına dair anlatımlar olduğunu aktardı. Ivanov kendisine bu bilgileri gizli olarak sınıflandırması ve olanları unutmasının söylendiğini belirtti. Ivanov ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerinden gerçeği sakladığı için özür diledi ve elinden geleni yapsa da o dönemde ülkede çok yoğun ve baskın bir güç bulunduğunu söyledi. Dağcılara ne olduğu hiçbir zaman tam olarak bilinemedi. Bugüne kadar aralarında uzaylıların kaçırması dahil 75 ayrı teori ortaya atıldı. Şubat 2019'da Rusya Başsavcılığı dosyanın tekrar açılacağını duyurdu. Başsavcılık sözcüsü Alexander Kurenloy yalnızca 3 olası ölüm senaryosunun inceleneceğini, bunların tümünün sıra dışı hava olaylarıyla ilişkili olduğunu söyledi. Cinayet senaryosunu ciddiye almıyoruz. Tek bir kanıt bile yok. Ya çığ ya sert bir kar kütlesinin düşmesi ya da bir fırtına olabilir, dedi. Fakat ölen dağcıların yakınları dahil olayı merak eden hiç kimse savcılığın bu açıklamasına inanmadı. Olay bir süre daha gizemini korudu ve kafalardaki soru işaretleri giderilemedi. Ancak 2021 yılında saygın bilim yayını Nature Communications Earth and Environment'ta yayınlanan yeni bir makale olayın neden olduğunu kesin bir dille açıkladığını söylüyordu. Makalede yazılana göre nadir görülen bir tabaka çığının sorumlu olduğu öne sürülüyor. Makalenin yazarlarından Profesör Alexander Puzrin şunları söylüyor. Elbette işin gerçeği o gece ne olduğunu kimse gerçekten bilmiyor. Ancak çığ fikrinin mümkün olduğuna dair güçlü sayısal, kantitatif kanıtlar sunduk. Çığ fikri en uzak ihtimal görünüyordu çünkü bununla çelişen pek çok gösterge mevcuttu. Öncelikle kurtarma ekibi olayın gerçekleştiği yerde bir çığa dair hiçbir kanıt bulamamıştı ve yamacın açısı sıradan bir çığ için yeterince dik değildi. Tırmanışçıların göğüs ve kafataslarındaki yaralanmalar da tipik çığ kurbanlarında bulunanlarla örtüşmüyordu. Ancak yeni araştırmada nadir görülen bu tür tabaka çığlarının Dyatlov vakasında ölenlere benzer yaralanmalara neden olabileceği anlaşıldı. Araştırmanın yazarları söz konusu çığ hadisesini meydana getiren faktörleri şöyle özetledi. Bu konumda bir çığ oluşması doğal koşullar altında pek de olası değil. Ancak 4 kritik faktör birleşince nispeten küçük bir kar tabakasının doğrudan çadırın üzerine yığılabileceğini gösterdik. Bu faktörlerden ilki çadırın kampçıları rüzgardan koruması için daha dik bir yokuştaki çıkıntının altına kurulması. İkinci faktör, yukarı gittikçe incelen bir kar tabakasının bulunduğu, bölgesel açıdan daha dik olan kamp noktasına paralel uzanan zayıf kar tabakası. Üçüncüsü, grubun çadır kurmak için kar levhasında oluşturduğu kesinti. Son faktör de çadırın üstündeki çıkıntıda kar birikimine yol açan kuvvetli katabatik rüzgarların neden olduğu gecikmeli kırılma. Makalenin yazarlarından Profesör Johann Gaume, önceki araştırmalar o gece hiçbir kar yağışı yokken bir çığın gecenin ortasında nasıl tetiklenebileceğini açıklayamamıştı dedi ve ekledi. Biz bunu açıklamak için yeni bir fikirle geldik. Kar sürtünmesi ve yerel topografya verilerini kullanarak küçük bir tabaka çığının hafif bir eğimde arkasında çok az iz bırakarak gerçekleşebileceğini gösterdik. Bilgisayar simülasyonları yardımıyla bir kar tabakasının vurmasının bu dağcılarda gözlemlenenlere benzer yaralanmalara yol açabileceğini gösterdik. Tırmanışçıların çadırlarını kurmak için yamacın bir kısmındaki kara aştığını söyleyen Puzrin, bu ilk tetiklemeydi ancak bu tek başına yeterli olmazdı ifadelerini kullandı. Muhtemelen katabatik rüzgar karı sürükledi ve fazladan yükün yavaşça birikmesine olanak tanıdı. Belirli bir noktada bir çatlak oluşmuş ve ilerlemiş olabilir. Böylece kar tabakasının kopmasına yol açmıştır. Kar sürtünmesi ve yerel topografya verilerini mercek altına alan ekip küçük bir tabaka çığının hafif bir eğimde arkasında çok az iz bırakarak gerçekleşebileceğini kanıtladı. Ekibe göre bu kanıt o gece hiç kar yağışı yokken bir çığın gecenin ortasına nasıl tetiklenebileceğini gözler önüne seriyor. Bilgisayar simülasyonları ile bu doğa olayının dağcılarda gözlemlenenlere benzer yaralanmalara yol açabileceği kanıtlandı. Peki sizce o gece genç dağcıların ölümüne ne sebep oldu? Görüşlerinizi yorumlara yazın lütfen. Evet, bu videoda sizlerle yıllarca gizemini korumuş Dyatlov geçidi vakasını ele aldık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.